بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. Ölümünden 17 yıl sonra Filistin tarihinin en tartışmalı ve şüphesiz en ünlü figürlerinden biri olmaya devam ediyor. I am sorry to say that your mass media, the Western mass media, always beside the Israelis. Birçok insan için Filistin bağımsızlık mücadelesinin sembolü. Vefatının doğal yollarla mı olduğu yoksa bir komploya mı kurban gittiyse hala tartışılıyor. Takipçilerinin taktığı isimle Türkçe'de kurucu baba anlamına gelen Ebu Amar. Doğduğu isimle ise Muhammed Abdurrahman Abdülrauf Arafat el-Kudva el-Hüseyni. Ancak bu iki isim de pek çoklarınıza yabancı geliyordur. Çünkü biz onu kısa ismiyle tanıdık. Karşınızda Yaser Arafat'ın profili. Takvimler 7 Kasım 2013'ü gösterdiğinde uzun yıllardır birçok kişinin şüphelendiği veya inandığı bir şey İsviçreli bir grup bilim insanının hazırladığı resmi raporlarla doğrulandı. Arafat'ın radyoaktif kimyasal polonyumla zehirlendiği teorisini destekleyen kanıtlar var. Peki Yaser Arafat kim ve birileri neden onu zehirlemek istedi? Abu Ammar ya za'im al-Arab Abu Ammar şa'fet naru lahab. Her şeye en baştan başlayalım. Yaser Arafat 1929'da dünyaya geldi. Araştırmacılar onun Mısır'ın başkenti Kahire'de doğduğunu söylüyor. You know that it is the Israeli army who killed the civilians. I have to ask the public opinion. Who gave this order? But it is the whole story, the actual story. But with your mass media, with your support, give this big story for the big life. Arafat, bağımsız Filistin mücadelesiyle çok küçük yaşta tanıştı. 1948 Savaşı sırasında üniversiteyi bırakarak Filistin'e gitti ve İsrail'e karşı savaşan Arap kuvvetlerine katıldı. 1949'da ise Kahire'ye geri dönerek inşaat mühendisliği okudu. 1952'den 1956'ya kadar Filistinli Öğrenciler Birliği'nin başkanlığını yaptı. 50'li yılların sonlarında ise Arafat, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi yani kısa ismiyle El-Fetih'in kurucu üyelerinden biri oldu. Bu noktada Arafat ve El-Fetih'in amacı İsrail tarafından ele geçirilen topraklar dahil olmak üzere tüm Filistin'de Filistin devletinin kontrolünü yeniden tesis etmekti. 1969'da Arafat çeşitli Filistin direnişçisi gruplarından oluşan ve FKÖ kısa ismiyle bilinen Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başkanlığını devraldı. Bu olaydan sonra Arafat, Filistin direnişini askeri çizgiden daha siyasi bir çizgiye kaydırmaya başladı. Arafat'ın bu siyasileşmesi karşılığını verdi ve 1974 yılında FKÖ Birleşmiş Milletler tarafından Filistin halkının tek meşru temsilcisi olarak tanındı. Arafat ise aynı yıl resmiyette devlet başkanı olmadan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden ilk sivil oldu. 1987 yılına geldiğimizde birinci intifada ilan edildi. Büyük bir askeri başarıyla 15 Kasım 1988'de Filistin Bağımsızlık Bildirisi yayımlandı ve Bağımsız Filistin Devleti'nin kuruluşunu Cezayir'de ilan etti. Nihayetinde bu karar Filistin'e Batı Şeria ve Gazze'deki sivil işlerde kısmi kontrol sağlayan 1993 Oslo Anlaşmalarına yol açtı. Bu ilk resmi barış anlaşmasıydı ve dönemin İsrail Başbakanı Isaac Rabin, Beyaz Saray'ın bahçesinde Arafat'ın elini sıktı. 1994 yılında Arafat, 26 yıl sonra ilk kez Filistin'e ayak basıp özerk yönetimini kurdu. 1998 yılında İsrail'den Filistin'e toprak devrini de içeren Bay River Anlaşması'nı imzaladı. Ancak işler umduğu gibi toz pembe gitmedi. 2000 yılında İsrailli politikacı Ariel Sharon,
Kudüs'teki Harem-i Şerif'e provokatif bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret ardındansa ikinci intifada başladı. Arafat'ın tüm diplomatik çabalarına rağmen İsrail yıkıcı politikaları terk etmedi. 2002 yılında Arafat, İsrail ablukası sebebiyle Ramallah'taki Mukata'ya hapsoldu. Bu tarihten sonra İsrail hem askeri hem de diplomatik olarak baş edemediği Arafat'a daimi sürgün teklif etti. Arafat ise bu teklife Filistin'i terk etmektense ölürüm yanıtını verdi. Bu baskıyla Arafat, yardımcısı Mahmut Abbas'ı Filistin Başbakanı yaptı. 2004 yılında ise hasta olduğunu açıkladı ve tedavi için Fransa'ya gitti. Paris'te kaldığı hastanede yaşamını yitirdi. Arafat'ın ölümünün resmi nedeni büyük bir felçti. Ancak Fransız doktorlar hastalığının kaynağını belirleyemediklerini söylediler. Filistin'in hem diplomatik hem de askeri önderi olan Yaser Arafat'ın elbette ki pek çok düşmanı vardı. Arafat'ın eşi Süha Arafat, Reuters'a verdiği demeçte suikast iddialarını onaylamasa da düşmanları olduğunu kabul etti ve eşinin kendisine çok yakın kişiler tarafından zehirlenmiş olabileceğini söyledi. İsviçre öncülüğünde yapılan incelemede merhum lidere zehirli polonyum verilmiş olabileceğini ortaya koydu. Her geçen gün artan şüphelere rağmen Arafat'ın ölümünün bir suikast mı olduğu sorusu hala resmi olarak bir cevap bulabilmiş değil. Kesin olan bir şey var ki fikirler ölmüyor ve Yaser Arafat hala Filistin'in haklı mücadelesinde. بغصن الزيتون في يدي